Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekerpare tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için öncelikle şerbetimi hazırlayacağım. Şerbetimiz için 3 su bardağı su, 4 su bardağı toz şeker, bir tane de yarım limon dilimi içerisine attım bütün olarak. Ocağıma aldım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Ama kaynaması durmasın. Hamurumuz için yoğurma kabıma bir paket oda sıcaklığında margarin, 3 tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı irmik, 1 çay bardağı hindistan cevizi ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekledim. Karıştırıyorum. Azar azar unumu ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Hamurumu yoğurdum. Kıvamı bu şekilde olacak. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurumdan bir parça alıp şekerparelerimin şeklini veriyorum. Eğer isterseniz yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben pastane şekerparesi yapıyorum. O yüzden pastanedekiler gibi şekillendireceğim. Tekrar göstereyim. Bir parça aldım. Elimde şeklimi veriyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Ve tepsime dizdim. Tepsimi yağlamadım veya yağlı kağıt falan da sermiyorum. Hiçbir şekilde gerek yok. Yapışmayacaktır. Üzerine de bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Eğer isterseniz içine koyduğumuz yumurtalardan bir tanesinin sarısını üzerine ayırabilirsiniz. Çatalla üzerini çiziyorum. Çok fazla bastırmadan çizikler atıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Şekerparelerim pişti. Fırınımdan çıkardım. Böyle 2-3 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ılık olan şerbetimi şekerparelerime veriyorum. Yani tatlımız sıcak, şerbetimiz de ılık olacak. Çok güzel bir tarif, çok kolay bir tarif. 5-6 saat beklettim ben. 5-6 saat beklettikten sonra servis ettim. Ama bir gece beklerse çok daha güzel oluyor. Bir gece bekledikten sonra ertesi günü servis edebilirsiniz. Tatlınızı bir gün önceden hazırlayabilirsiniz yani. Üzerine hindistan cevizi serptim. Eğer isterseniz fındık veya Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Dediğim gibi şu anda 5-6 saat oldu. Nefis bir lezzet oluyor. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.